Kemal Kılıçdaroğlu. Kimilerinin Pirosu, kimilerinin de Gandhi'si. Biraz geriye dönüp geçmişte neler olmuş bakalım. Çok gittik, ileri sar. Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010'da Baykal'ın malum sebeplerle görevden ayrılmasının ardından CHP Genel Başkanı oldu. İşte Türk siyaseti için kırılma anı bu tarihte başladı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu tarihten bu yana çok sayıda mağlubiyet aldı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi, koltuğuna sımsıkı sarılmaya devam etti. 2014 yılında Devlet Bahçeli ile bir olup halkın tanımadığı bir isim olan Ekmelettin İhsanoğlu'nu Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Kaybetti. Erdoğan'a Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığını hediye eden Kemal Bey bununla da yetinmedi. Parti içinde en güçlü rakibi olan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Kaybetti. Ne seçim öncesi ne de seçim günü İnce'ye gerekli desteği göstermedi. Halk arasında İnce'yi aday yaparak partiden tasfiye edilmesinin önünü açtı gibi söylentilerin yayılmasına neden oldu. Bu seçimi de Erdoğan'a hediye eden Kemal Bey, parti içindeki en büyük rakibini de seçimin ardından tasfiye etti. Kemal Bey, mecliste ana muhalefet partisinin lideri olma konforunu sürdürmeye de devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu için sosyal demokrat olduğu iddia edilse de onun gönlünde CHP'yi merkez sağa kaydırmak, ittifaklarını da buna göre belirlemek vardı. Muhalif seçmen bunu görmek istemese de Kemal Bey, Susurluk meselesinin aydınlatılması için o dönem İçişleri Bakanlığı'na getirilen Meral Akşener'le Madımak olaylarında Sivas'ta belediye başkanı olarak hatırladığımız Temel Karamollaoğlu ile AKP iktidarının tüm yanlışlarıyla mücadele edeceğini söylemesine rağmen AKP iktidarının büyük bir bölümünde bakanlık ve başbakanlık yapan Suriye meselesinin Türkiye'nin başına büyük bela olmasını sağlayan Ahmet Davutoğlu ile AKP iktidarının özelleştirmeler kralı olarak bilinen Ali Babacan ile ve memlekete Said Nursi modelini uygun gören, adı pek de kimse tarafından bilinmeyen Gültekin Uysal'ı masaya dahil etti ve Kemal Bey eski AK Parti'yi yeniden diriltti. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yaptırdığı anketlerde bile 3. sırada yer alıyordu. Tüm sonuçlara, tüm itirazlara rağmen aday benim dedi. Kemal Bey'in adaylığına karşı olanlar itibarsızlaştırılıyor, bunlara karşı sosyal medyada resmen bir cadı ağı başlatılıyordu. Kemal Bey eski AKP'lilere sahip çıkarken gizli AKP'li olmuyordu ama kendisinin adaylığına karşı çıkanlara, gizli AKP'li yaftası yapıştıranlara ses çıkartmıyordu. Tüm bu olayların ardından seçim günü geldi. İlk turda Erdoğan 49.52, Kılıçdaroğlu ise 44.88 oy oranına ulaştı ve seçim ikinci tura kaldı. Seçim öncesi ülkeye kaçak yollarla giren nüfusu önemsemeyen Piromuz Ümit Özdağ ile anlaştı. İlk tur öncesi tüm gündemi çöpe atarak ikinci tura kadar sığınmacı meselesini gündeme aldı. Ümit Özdağ, laiklik, liyakat, terör konusunda taviz verilmemesi gibi maddeleri Kılıçdaroğlu'na imzalatarak adeta onu 6 ok çizgisine getirdi. CHP tarihinde bir genel başkanın 6 ok çizgisine getirilmesi onun utançları arasında yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Erdoğan'a kaybetmişti. Kemal Bey seçimden yıllar önce yükselen muhalif direnci kırarak bir masa, market kampanyası gibi seçim propagandası ve ilkelerden uzaklaşmış ve ne olduğu belirsiz bir CHP ile kazanmaya çalışmıştı. Akılda kalan doğru düzgün bir seçim kampanyası yapamamıştı. Bunun sonucu olarak bir seçim daha kaybetmişti. Artık bu ülke birilerinin bakkalı haline gelirken davullu zurnalı kutlamalarla ülkenin bir diğer yarısına karşı gövde gösterisi yapılıyordu.
İktidardaki yanlışların benzeri CHP'de de yaşanıyordu. Ana muhalefet partisinin Kemal Kılıçdaroğlu vesayeti altında olması nedeniyle ülke yönetimindeki yanlışlara karşı halkın sesi olabilecek bir muhalefet yok. Ülkenin en köklü partisi Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından AKP'yi iktidarda tutacak şekilde dizayn edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si AKP iktidarının bitirilmesini isteyen vatandaşlar için aşılması gereken bir önceki engel haline gelmişti. Tüm bu olumsuzlukların ardından genel başkanlığı bırakması beklenen Kılıçdaroğlu görevi bırakmayacağını açıkladı. Parti MYK'sını değiştirip kendisine bağlanması, halk değişim istiyor, biz de bunu yaptık sözleriyle açıklıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu adeta bir zafer kazanmış gibi hiçbir yere kımıldamıyordu. İşin en kötü yanı ise parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun alternatifi olarak merkez sağa yakın Cüngür Erdoğan olarak bilinen Ekrem İmamoğlu gösteriliyordu. Kılıçdaroğlu partiden Atatürkçüleri öyle bir kazımıştı ki artık karşısına böyle isimler layık görülüyordu. Evet, Kemal Bey ne Gandhi ne de Piri olabilirdi. O sadece muhalif seçmenin üzerindeki kara bulut olarak anılabilir.